Herkese merhabalar. Bu videomuzda Arduino'daki hata kodlarından bahsedeceğiz. Bazen Arduino'da karta yüklerken ya da derleme yaparken karşımıza hata mesajları çıkabilmekte. Bu hata mesajı ne anlama gelmektedir? Bunlardan birazcık bahsedelim. Birinci hata mesajı Arduino içerisindeki fonksiyonların ya da kod bloklarında bir yazım hatası oluşması durumunda karşımıza çıkan hata mesajıdır. Örneğin burada digital write fonksiyonumuz var. Buradaki W harfini küçük W yapalım. Zaten fonksiyonun rengi siyahlaştı. Yani bir yanlışlık olduğu zaten burada ortaya çıktı. Ama yine de bir derleme yaptıralım. Bakın buradaki hata mesajımız şu. Digital write was not declared in this scope yazıyor. Yani burada demek istiyor ki burada bir yazım hatanız var. Bunu düzeltin. Zaten yazım hatası olan satırı da dikkat ederseniz pembeleştirdi Arduino programı. Hemen bu satıra bakacağız. Hatanın bu satırda olduğunu söylüyor bize. Bu satırdaki hatayı düzeltip tekrar derlemeyi yaptırdığımızda hata mesajının kaybolduğunu görebileceğiz. Bununla ilgili bir kelime değişikliği yapalım. Mesela A yerine O yazalım. Bakın tekrar dikkat ederseniz rengi değişti. Kontrol et diyorum. Bakın burada da zaten Deloy şeklinde yazdı. Dedi ki bunu ben tanımıyorum. Böyle bir fonksiyon ya da kod bloğu yok. Bu satırı bir kontrol edin dedi. Ben de hemen burayı düzeltiyorum. Ve derlememi yaptığım zaman şu an derlemem tamamlandı ve hiçbir hata bulunmadı. Birinci hata mesajımız bu. İkinci hata mesajımız kod bloklarını sonlandırdığımızda noktalı virgül, süslü parantez bunları yazmadığımız zaman karşımıza çıkan hata mesajları. Örneğin void loop içerisinde digital write satırının son kısmında yer alan noktalı virgülü silelim. Bunu unuttuğumuzu farz edelim ve derleme yaptıralım. Bakın şu an hatayı verdi. İkinci hatamız bu. Expected before delay yazmış. Buradan şunu söylemiş. Before dediği şuradaki delay satırının öncesine bakın demiş. Renklendirdiği satırın bir üst satırına bakmamızı istemiş. Bir üst satırına bakıyorum ben. Altında da yazmış before'dan önce noktalı virgül işareti yok demiş. Buraya noktalı virgülü koyduğumuz zaman derlememizi çalıştıralım. Bakın derleme tamamlandı dedi. Aynı durumu süslü parantez için de yapalım. Mesela şuraya bir tane daha süslü parantez ekleyelim. Ve bunun öncesi olmasın. Kapanışını ekledim. Açılış süslü parantezi yok. Bir derleyelim bakalım. Yine burada bize yazım hatasından bahsetti. Dedi ki süslü parantezin öncesine dikkat edin dedi. Hemen buradaki hataya baktığım zaman bu satırın üstünde bir süslü parantez var. Ben anlayacağım ki bana süslü parantezlerden bahsediyor. Hemen sayılarını, kapanışını kontrol edeceğim. Bakın dikkat ederseniz şöyle bir ibare var. Şu süslü parantezin yanına geldiğim zaman açık süslü parantezin diyor ki bunun kapalısı burada var. Peki ikinci süslü parantezin açığı var mı? Yok. Hatayı ya da süslü parantez sayılarını da böyle bulabilirsiniz. Şuradaki süslü parantezi silelim ve tekrar derlememizi kontrol edelim. Şu an bakın derleme tamamlandı. Kodlarımızda bir hata bulunamadı. Üçüncü bir hatamız Arduino kartını bilgisayarımıza bağladığımızda uygun portu seçmediğimizde karşımıza çıkabilen bir hata. Buradaki kodlamayı Arduino kartına göndereyim ben. Şu an Arduino kartımı bağlamadım. Bakın burada bir hata mesajı verdi. AVR ile başlayan bir hata mesajı. Can't open device yani donanımı açamıyorum dedi. Donanıma ulaşamıyorum diye bir mesaj verdi. Ve COM8 portuna bağlı olan bir aygıt bulunamadı dedi. Böyle bir mesaj aldığım zaman ilk kontrol edeceğim durum araçlardan kartımın Arduino Uno olarak seçilip seçilmediği, eğer Arduino Uno kullanıyorsam ya da farklı bir kart kullanıyorsam doğru kartın seçilip seçilmediği ya da burada portumun seçilip seçilmediği. Ben şimdi Arduino kartımı bilgisayara bağlıyorum. Bakın buraya port olarak geldi. Arduino kartım COM8 portuna bağlanmış oldu. Şimdi tekrar göndereyim kodları karta. Şu an hatayı vermedi. Demek ki benim buradaki sorunum portumun seçilmemiş olmasından kaynaklanıyor. Eğer sizin Arduino kartınız
bilgisayara bağlı buradaki portlardan da seçimlerinizi yaptınız ama yine de alttaki hatayı alıyorsanız o zaman Arduino kartınıza ait sürücüler bilgisayara yüklenmemiş demektir. Eğer klon bir Arduino kullanıyorsanız muhtemelen CH40 chipsetli sürücüyü bilgisayarınıza kurmanız gerekir. Bununla ilgili sürücüleri web sitemizde bulabilirsiniz. Oradan indirerek bilgisayarınıza kurulumunu yapıp hata mesajının gidip gitmediğini kontrol edebilirsiniz. Eğer sürücüleriniz yüklü, COM portunuzda seçili ama yine bu hatayı alıyorsanız bazen Arduino kart üzerinde bir devre kurduğumuzda Arduino'nun 0 ve 1. pinlerinde yani RX ve TX pinlerinde bir aygıt bağlı ise ve bu aygıt enerjili ise örneğin Bluetooth modülü gibi Arduino kart üzerine kod yüklerken yine hata mesajı verebilmekte. Bu yüzden bu kod gönderimini yapmadan önce bu pinlerdeki kabloları yerinden çıkartıp kodları Arduino'ya yükleyip daha sonra kabloları tekrar yerine takmak bu sorunu da çözecektir diyebiliriz. Bir diğer hata mesajımız ise kütüphanelerle alakalı karşımıza çıkmaktadır. Örneğin böyle bir kod satırımız var LCD ekranla ilgili. Bunu Arduino kartımıza gönderelim. Bakın Arduino kartımıza gönderdiğimde şu şekilde bir hata veriyor alt satırda. Bazen bu hata şu şekilde de karşınıza çıkabilir. Alt tarafa yapıştırayım. Böyle bir hata mesajı olduğunda şuna dikkat edebilirsiniz. Örneğin burada kütüphanenin ismi yazılmış ama Arduino'da kütüphanelerin içerisine bu kütüphane dosyası yüklenmemiş olabilir. Bu yüzden taslak içerisinden library ekle deyip zip kitaplığı ekle diyerek bu kütüphanenizin Arduino kütüphanesinin içerisine eklenmiş olduğundan emin olun. Ya da kütüphaneniz eklenmediyse buraya kütüphanenizi ekleyerek sorunu giderebilirsiniz. Bazen de şu şekilde olan bir hata kodlarda bir yazım hatası ya da dosyayı kaydederken Arduino içerisinde oluşan bir hatadan kaynaklanabiliyor. Böyle bir hata alırsanız ve bu hata kodlama satırınızı kontrol ettiniz, kütüphaneniz de yüklü, her şeyde bir sorun yok ama yine bir hata geliyorsa şöyle yapabilirsiniz. Kodlarınızı bu şekilde hepsini seçip kopyalayın. Dosyadan yeni bir Arduino sayfası açıp kodlarınızı buraya yapıştırın ve bunu farklı bir isimle, farklı bir dizine kaydedip Arduino kartınıza bu şekilde göndermeyi bir daha deneyin. Bazen bu şekilde bu tür hatalar düzelebilmekte. Bu hatanın da çözümünü bu şekilde diyebiliriz. Bir başka hata mesajımız ise yine fonksiyonlarda Türkçe karakter kullanılmasından kaynaklanmakta. Örneğin burada Digital Write 12 numaralı pini hike yapılması ile ilgili bir komutumuz var. Yazılan kodlar dikkat ederseniz hep İngilizce. Ben buradaki hike kelimesini büyük I'yı büyük I ile değiştiriyorum. Dikkat ederseniz yine rengi değişti. Ben kodları tekrar bir kontrol ettireyim. Bakın karşıma gelen hata mesajı da bu şekilde. Stray 304 in program hatası. Hatanın olduğu satırı burada vermiş. Hata ile ilgili bir öneri var. Alternatif sunmuş ama biz buradaki hatanın ne olduğunu biliyoruz. Büyük i'yi büyük I ile değiştirip tekrar gönderiyorum ya da derlemesini yaptırıyorum ve hatanın düzeldiğini görüyorum. Arduino'da karşınıza çıkabilecek hata mesajlarını ele aldık. Daha farklı hata mesajlarıyla karşılaşabilirsiniz. Burada Arduino kartınız arızalı olabilir. USB kablonuz sıkıntılı olabilir. Bilgisayarınızın USB portunda bir sıkıntı olabilir. Karşınıza çıkabilecek en sık hataları şu anda işledik. Eğer farklı hata mesajları alıyorsanız yorum kısmına yazarsanız bizler de o hata ile daha önceden karşılaştıysak sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.